Rüzgarı'nda konuğumuz güzeller güzeli, en yakışıklı doktorlarımdan efendim kendileri, protez uzmanı, diş hekimi Doktor Melih Şengül. Sahne ismi çünkü zaten sahnelerde aynı zamanda. Bugün ne konuşuyoruz? Bugün ne konuşuyoruz? Ya bu arada sohbet çok güzel. Böyle çekmeye başlıyoruz. Bugün ne konuşuyoruz diye giriyorsun, atıyorsun topu. Ondan sonra akıyor, gidiyor, bölüm bitiyor. Akıt bakalım konuyu o zaman. Ne konuşuyoruz? Bak, o kadar bölüm çektik beraber. Her şeyi konuşuyoruz. Bir sürü şey Bizi konuştuk. çok aydınlatıyorsun. Dönüp aynı şeyleri konuşuyor gibi oluyoruz ama aslında temelde ne konuşacağız? Yani dişlerimiz bir işte yemek yemek için, çiğnemek için olan organ diyebiliriz, yani bir sistem, bir çiğneme sistemi. Tabii bunun bir de estetik tarafı var. Genelde daha çok bu tabii konuşuluyor. Sen de bu konuyu çok soruyorsun. Ama çok önemli, yani biz diş deyip geçmemek lazım. Seninle konuştuğumuz en önemli konulardan bir tanesi şu. Çünkü ben ailemde bunu çok yaşadığım için, yani ufacık bir diş eksikliğinden bütün oradan başka şeylere nüfuz ediyor. Duyma Evet. bozukluğundan uyku bozukluğuna, baş ağrısına kadar gidebiliyor. Yani vücudun çok temel bir fonksiyonu. Ya şöyle çok temel girelim o zaman. Çok basit girelim konuya. Dişlerimizin kapanışı var ya, burada eklemler üzerinden aslında ortopedik bir ilişki, biliyor musun? Yani ortopedik olarak vücudumuzun tam denge ve balans noktası diyebiliriz. Çeneler arası ilişkiye. Dolayısıyla diş kaybı, dişlerde bozulma olduğu zaman, bu ortopedik bozukluk bozulduğu zaman aslında başla omurga arasındaki ilişki de bozuluyor. Bu da bütün bedene etki ediyor. Bir kere zaten hani kulak rahatsızlıkları diye çok konuşmuştuk daha önce. Hemen bu eklem üzerinden, eklem de hemen kulağımızın hemen önünde, 1 santim kadar önünde ve bir parmakçık önünde yer alıyor. Bu dişler arasındaki ilişki bozulduğu zaman iskelet sisteminde de kafa ve çene arasındaki ilişki bozuluyor ve biyolojik olarak ideal olandan sapmış oluyoruz ve bu eklemin pozisyonu tabii değişiyor bu sefer. Bu da kulak üzerinde rahatsızlıklar yapıyor, çınlamalar yapıyor, vertigo gibi rahatsızlıklar Evet, yapabiliyor. kaç tane senin hastanla mesela program çektik. Sonuçta Sebebi de anlaşılamayabiliyor bunun. evet, her bir türlü doktora gezip sonunda gelip burada çözüm Tabii buldular. çok haklılar, çünkü bir kulak rahatsızlığının diş hekimiyle ilgili olabileceği akla gelmiyor tabii ilk önce. Tabii. İşte onun dışında fibromiyalji gibi boyun rahatsızlıklarının, mesela boyun düzleşmesinin aslında o çeneler arası ortopedik ilişkinin bozulmasıyla meydana gelen bir sonuç olduğu akla gelmeyebiliyor. Bu tabii bizim mesleğimizin, diş hekimliğinin biraz bilinmeyenleri, biraz derinliği. Bir de tabii bütün bunları düzeltirken, yani biz bazen estetik amaçla bir şey yapmak isterken de bütün bunları kontrol ediyoruz tabii ki. Bir şeyi düzeltirken sadece dişleri bir mücevher gibi, bir süs, bizim bir süsümüz gibi, aksesuarımız gibi görmememiz gerekiyor sadece ve sadece. Tabii ki aslında en önemli aksesuarımız gülümsememiz. Ancak sadece onunla değil, onun bedenimizin geri kalanına olan etkileriyle incelememiz lazım hekim olarak. Bunu da yaptığımız zaman bazen çok hastalarımızın farkında bile olmadığı bazı unsurları keşfedebiliyoruz biz muayene sırasında. O zaman hem estetik bir müdahale yapacağımız zaman hem bir güzelleşme ile sonuçlanıyor bu. Bir yandan da sağlık açısından da kişinin hayat kalitesi, konforu ve uzun vadeli hayatında bir konforlu bir yaşam sürmesi için çok önemli faydalar sağlayabiliyoruz. Yani şöyle, şimdi mesela seninle yaptığımız programlardan sonra ben bayağı bilgilendiğim için sevgili izleyicilerimiz, eminim sizler de çok bilgilendiniz. Bodrum'da diş hekimliğine gittiğimizde bir şey oluyor mesela, tak diye diş çekiliyor ve çok rahatlıkla implant falan yapma şeyleri için. Onun dışında mesela çektikten sonra yok iyileşme süreci falan diye aylarca orası boş bekletiliyor ki sen mesela hep konuşuyoruz. Anında o diş kaybından sonra oraya anında tedavi yapıp hatta diş koyunca daha iyi oluyor diye konuşmuştuk. Diyorum ki biz Melih hocamla böyle konuşuyoruz. Evet diyorlar ondan sonra, tamam, bir şey de diyemiyorlar. İsmini de biliyorlar herkes. Evet, bunu yapmak da çok iyi tabii falan filan ama yani çok geriden gelen de var ya bilgiyle ilgili. Ya öyle demeyelim, şöyle. Ne diyelim? Şöyle demek lazım. Şimdi bu anlattığım şeyler evet bazen şaşırtıyor herkesi. Diş çeker çekmez hemen implant mı konuyor? İmplant konulmaz hemen üstüne diş yapılabiliyor mu? Bunlar idealde bizim arzuladığımız şeyler. Şimdi standart olarak bir diş çekilecekse o dişi çekip beklemek,
oranın iyileşmesi, oranın şeklinin bozulması anlamına geliyor. Yani orada bir biyolojik form var. Doğadaki o biyolojik formu kaybetmeden dişi çekince, eğer orada imkan varsa tabii ki, çoğu zaman da oluyor. İlk tercihimiz hemen yapmak oluyor. Bunun tabii, yani bu artık yeni nesil diş hekimliğinde günden güne gelişen teknolojiyle de bu imkanlar arttı. Bu geçmişte, yani bundan 10-15 sene önce kadar bunları bilmiyorduk, yani biz de bilmiyorduk, ama artık günümüz diş hekimliğinin yenilikleri bunlar. Yani çok da yenilik sayılmaz aslında. Çok böyle dünden bugüne gelişmeler değil. Ancak gerçekten çok büyük fark yarattı diş hekimliğinde bunlar. Hani bir dişini kaybetmemiş gibi oluyorsun. O dişi kaybettiğin anda oraya onun yapay olanı yerleştirilmiş oluyor ve bu bütüncül diş hekimliğinde de çok anlamlı. Çünkü biz dişinin kaybının yol açacağı biyolojik değişikliklerden kaçınmak istiyoruz. Yani bir diş kaybedildiği zaman oranın boş kalmasıyla bütün fonksiyonel olarak kaslarımızın işlevselliği değişime uğruyor. Yani zihnimiz oradaki çiğneme fonksiyonunu yerine getirmek için çiğneme alışkanlığında bazı değişiklikler yapıyor. Bu da bir adaptasyon demek. Ya bazen bir tarafta sıkıntı olunca hep öbür tarafta yemek yiyorsun. Evet. Ağzın, burnun yamuluyor yani. Yani Bu da var. oradaki dişlerin kayması da aynı zamanda işte Evet. dediğim gibi bu ortopedik bozukluğa da neden oluyor. Bu sefer bütün kas sistemi, iskelet sistemi ona adapte oluyor. Oranın mesela diyelim tamamen bir bölgedeki dişleri kaybedildiği zaman orada bir kapanış olmadığı için bu sefer iskelet sistemimiz ona göre adapte olmak durumunda kalıyor. Ağrılar, sızılar başlıyor ondan sonra. Kendisini koruma altına almak için alışmak zorunda kalıyor ona. Ne yapıyor? Kendini orada başka bir şekilde konumlandırıyor. Çene bu tarafta biraz birbirine yaklaşıyor gibi. Bu sefer oraya daha sonra diş yaptığımız zaman o bozulmuş haliyle, değişmiş haliyle diş yapmak durumunda kalıyoruz. Dolayısıyla bundan kaçındığımız için arzumuz o biyolojik olanı, sağlıklı olanı korumak, hiç kaybetmemek veya bozulmuşsa da düzelterek diş yapmak. Gün sonunda da böyle senin gibi güzel gülsün hastalarımız istiyoruz. Teşekkür ederim. Sen işin hem mutfağındasın. Çok seviyorsun o hani o diş yapma kısımlarını da Evet, çok evet. seviyorsun. Hem de aynı zamanda eğitimini veriyorsun. Evet. Ya en zevkle anlattığın konu ne? Öğrencilerin ne de böyle çok heyecanlanıyorlar? Yani benim en zevkle anlattığım şey işte bu biyofonksiyonel oklüzyon. Yani aslında diş hekimliğinin biyolojiyle ilişkisi. Yani insan biyolojisiyle ilişkisi. Bu da demin söylediğim konu aslında. Çiğneme sisteminin vücudun bütünüyle ilişkisi. Yani dişler, tek bir diş bütün bir çiğneme sistemine bağlı. Bu çiğneme sistemi eklemler vasıtasıyla bir ortopedik ilişkiye bağlı. Bu kafa-çene ilişkisi kafa ve omurga ilişkisine bağlı. Bütün bu kas sistemi de bütün bedenimizin postürüne etki ediyor ve aslında bir diş hekiminin etki alanı bedenin tamamına sirayet ettiği için de derinlemesine incelenmesi ve benim bunu anlatmam, zincirleme olarak anlatmam bu bağlantıyı çok ilgi çekiyor. Bunlarla ilgili eğitimler veriyorum. Uluslararası. Yurt dışında da bu konular çok az biliniyor. Yani bu dünyada böyle çok fazla hala anlaşılamamış şeylerden bir tanesi aslında. Dişlerin çiğneme sisteminin bedenin kilit taşı gibi olduğu konusu. Bu konuda da konuşmayı da anlatmayı da Bilgilendirmeye devam ediyoruz. Seviyorum gerçekten. Hem ekranlardan Bak, hem okullardan. Yine estetikten başladık. Bak konu yine buraya geldi. Tabii ki ama çok önemli konular bunlar. Yani sonuçta sen bir de mesela ekip çalışmalarını çok seviyorsun. Bir sürü program çektik. Yani mesela kendi yerinde fizyoterapistin var. Yani insanlar geldiğinde aslında bir diş deyip geçmiyorsun. Bütünsel bakıyorsun. Biyoestetik diyoruz bu felsefeye. Evet, hem estetik hem de fonksiyonel bir mükemmellik aradığımız şey. Özlemini duyduğumuz, ulaşmaya çalıştığımız şey her insan için. Her insan bunu hak ediyor çünkü. Buna ulaşmak için de disiplinler arası, yani branşlar arası işbirliği lazım. Ve bu branşların herkes kendi işini yaptığı, birbirinden bağımsız olarak çalıştığı bir şey anlayışı benimsemiyoruz. Tam tersi, yine herkesin işini yaptığı ama hepimizin bir arada bir hastayı tedavi etmek için birbirimizden destek aldığımız bir anlayış seviyoruz. Buna interdisipliner yaklaşım diyoruz. Dolayısıyla disiplinlerin birbiriyle iş birliği halinde çalışması
modern tıbbın aslında bir eksiği ve bu şekilde çalışan hekimler de daha faydalı oluyorlar diye düşünüyorum ben. Ağzına sağlık yine. Çok güzel bir sohbetti. Teşekkür ederim. Buyurunuz geçişi siz yapınız. Öyle mi? O zaman Gençlik Rüzgarı haftaya yine sizlerle olacak. Bugünlük bu kadar.